Pasifik Okyanusu'nun engin sularının altında, insanlık tarihinin belki de en gizemli ve tartışmalı efsanelerinden biri yatıyor. Mu kıtası. Binlerce yıl önce var olduğu iddia edilen bu kayıp uygarlık, araştırmacıları, tarihçileri ve meraklıları yüzyıllardır büyülemeye devam ediyor. Mu efsanesi, sadece kayıp bir kıta hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın kökenlerine, kadim bilgeliğe ve kayıp teknolojilere dair derin bir merakın ifadesidir. Mu kıtası efsanesinin kökenleri, 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına dayanır. Bu fikrin ortaya çıkışı ve yayılması, dönemin bazı önemli figürlerinin çalışmalarıyla şekillenmiştir. Mu kıtası kavramının ilk öncülerinden biri, Fransız asıllı Amerikalı amatör arkeolog Augustus Le Plongeon'dur. 1870'lerde Yucat'taki Maya kalıntılarını inceleyen Le Plongeon, Maya uygarlığının kökenlerinin çok daha eski ve geniş bir medeniyete dayandığını öne sürdü. Queen Moo and the Egyptian Sphinx adlı eserinde, Maya dilini çözmeye çalışırken, Mu adında kayıp bir kıtanın varlığından bahsetti. Le Plongeon'un teorilerine göre Mu kıtası Pasifik Okyanusu'nda yer alıyordu ve ileri bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu. Bu uygarlık, dünyanın diğer bölgelerindeki medeniyetlerin kökeniydi. Le Plongeon, Maya yazıtlarını yorumlayarak Mu'nun yaklaşık 11.500 yıl önce bir felaketle yok olduğunu iddia etti. Bu iddialar, dönemin bilim çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı ve birçok kişi tarafından spekülatif bulundu. Ancak Le Plongeon'un fikirleri, daha sonra Mu efsanesini popülerleştirecek olan James Churchward'a ilham kaynağı oldu. James Churchward, Mu kıtası efsanesini gerçek anlamda popülerleştiren kişi olarak bilinir. İngiliz yazar ve mucit Churchward, 1920'lerde ve 1930'larda Mu kıtası hakkında bir dizi kitap yayınladı. Bu kitaplar arasında The Lost Continent of Mu, Motorland of Man, 1926 ve The Children of Mu, 1931 gibi eserler bulunmaktadır. Churchward'ın çalışmaları, Mu efsanesini geniş kitlelere tanıttı ve birçok insan tarafından ilgiyle karşılandı. Churchward, Hindistan'da bir tapınakta antik Nacal tabletlerini keşfettiğini ve bu tabletleri okuyabildiğini iddia etti. Bu tabletlerin Mu kıtasının tarihini ve kültürünü anlattığını öne sürdü. Churchward'a göre Mu, 64 milyon nüfusa sahip ileri bir uygarlıktı ve yaklaşık 12.000 yıl önce Pasifik Okyanusu'nda battı. Bu iddialar, bilim dünyası tarafından şüpheyle karşılansa da, popüler kültürde büyük ilgi gördü ve Mu efsanesinin yayılmasına önemli katkıda bulundu. Churchward'ın teorilerine göre Mu kıtası Pasifik Okyanusu'nun merkezinde yer alıyordu. Kıtanın sınırları kabaca şu şekilde tarif edilmektedir. Kuzeyden Hawaii'ye, güneyden Paskalya Adası ve Fiji'ye, batıdan Mariana Adaları ve Filipinlere, doğudan ise Tahiti ve Samoa'ya kadar uzanıyordu. Bu geniş alan, günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya olarak bilinen bölgeleri kapsamaktadır. Churchward, Mu kıtasının yaklaşık 5.000 mil, 8.000 kilometre uzunluğunda ve 3.000 mil, 4.800 kilometre genişliğinde olduğunu iddia etmiştir. Mu kıtasının fiziksel özellikleri hakkında çeşitli teoriler bulunmaktadır. Efsaneye göre Mu kıtası olağanüstü güzellikte bir yerdi. Churchward ve diğer teorisyenler, kıtanın ılıman ve hoş bir iklime sahip olduğunu, yıl boyunca sıcak ve nemli bir havanın hüküm sürdüğünü öne sürmüşlerdir. Kıtanın çeşitli coğrafi özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Geniş ovalar, yüksek dağlar, derin vadiler ve geniş ormanlar Mu'nun doğal güzelliklerini oluşturuyordu. Bazı teorilere göre Mu kıtası volkanik aktivitenin yoğun olduğu bir bölgede yer alıyordu. Bu durum, kıtanın sonunu getiren felaketin nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Mu'nun zengin doğal kaynaklara sahip olduğu düşünülmektedir. Özellikle değerli madenler ve mineraller açısından zengin olduğu iddia edilmiştir. Efsaneye göre Mu kıtası zengin bir bitki örtüsüne ve çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yapıyordu. Bazı teorisyenler, bugün nesli tükenmiş olan bazı türlerin Mu'da yaşamış olabileceğini öne sürmüştür. Mu uygarlığının sosyal yapısı ve yönetimi hakkında da çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazı teorisyenler, Mu'da bir tür kast sisteminin var olduğunu öne sürmüştür. Bu sisteme göre toplum rahipler, bilim adamları, zanaatkarlar ve çiftçiler gibi farklı gruplara ayrılmıştı. Mu'nun bir kral veya kraliçe tarafından yönetildiği düşünülmektedir. Churchward'ın yazılarında, Mu'nun son hükümdarının Rama adında bir kral olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Mu'da din ve devlet işlerinin iç içe olduğu, rahiplerin yönetimde
önemli roller üstlendiği iddia edilmiştir. Mu uygarlığının inanç sistemi ve dini hakkında da çeşitli özellikler öne sürülmüştür. Bazı teoriler Muluların tek bir yüce tanrıya inandığını öne sürmüştür. Güneşe tapınma Mu dininin önemli bir parçası olarak gösterilmiştir. Muluların ruhun ölümsüzlüğüne ve reenkarnasyona inandığı düşünülmektedir. Ayrıca Mu dini evrenin yaratılışı ve işleyişi hakkında karmaşık teorilere sahipti. Mu uygarlığının bilimsel ve teknolojik açıdan çok ileri olduğu iddia edilmiştir. Mulular gökyüzünü detaylı bir şekilde incelemiş ve karmaşık astronomik hesaplamalar yapabilmişlerdir. İleri düzeyde matematik bilgisine sahip oldukları ve sıfırı keşfettikleri öne sürülmüştür. Gelişmiş tıbbi bilgilere sahip oldukları ve çeşitli hastalıkları tedavi edebildikleri iddia edilmiştir. Bazı teorisyenler, Muluların güneş enerjisi ve hatta nükleer enerji gibi ileri enerji kaynaklarını kullandıklarını öne sürmüştür. Hava ve deniz taşıtları gibi gelişmiş ulaşım araçlarına sahip oldukları düşünülmektedir. Mu uygarlığının sanat ve mimari alanında da ileri olduğu iddia edilmiştir. Mu'da dev piramitlerin inşa edildiği ve bunların hem dini hem de bilimsel amaçlarla kullanıldığı öne sürülmüştür. İleri düzeyde taş işçiliği teknikleri kullandıkları ve devasa monolitler inşa ettikleri iddia edilmiştir. Zengin bir sanat geleneğine sahip oldukları ve çeşitli resim ve heykel teknikleri geliştirdikleri düşünülmektedir. Muluların kendilerine özgü bir yazı sistemi geliştirdikleri ve bu sistemin dünyanın diğer bölgelerindeki yazı sistemlerinin kökeni olduğu öne sürülmüştür. Bu kıtasının trajik sonu, efsanenin en dramatik ve gizemli kısımlarından biridir. Çeşitli teoriler, bu ileri uygarlığın nasıl ve neden yok olduğunu açıklamaya çalışmıştır. En yaygın teorilerden biri, Mu'nun yoğun volkanik aktivite sonucu battığıdır. Kıtanın altındaki magma odalarının boşalması, yüzeyin çökmesine neden olmuş olabilir. Büyük ölçekli tektonik hareketler ve şiddetli depremlerin, kıtanın parçalanmasına ve batmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bazı teoriler, büyük bir göktaşının Mu'ya çarpmasının felakete neden olduğunu öne sürmüştür. Hızlı ve şiddetli bir iklim değişikliğinin, buzulların erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak Mu'yu sular altında bıraktığı iddia edilmiştir. Daha spekülatif teoriler, Muluların kendi ileri teknolojilerinin kurbanı olduğunu ve bir tür enerji kazası veya silah denemesinin felakete yol açtığını öne sürmüştür. James George Ward ve diğer teorisyenlere göre Mu'nun çöküşü şu şekilde gerçekleşmiştir. Kıtanın çeşitli bölgelerinde artan sismik aktivite ve volkanik patlamalar yaklaşan felaketin ilk işaretleriydi. Felaket başladığında Mu halkı arasında büyük bir panik yaşandı. İnsanlar güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı. Şiddetli depremler ve volkanik patlamalar sonucu kıta parçalanmaya başladı. Kıtanın büyük bölümü hızla sular altında kaldı. Bazı yüksek bölgeler bir süre daha su üstünde kalmış olabilir. Son aşamada kıtanın kalan parçaları da okyanus sularına gömüldü. Mu'nun son anları insanlık tarihinin belki de en trajik ve gizemli olaylarından biriydi. Efsaneye göre bir zamanlar Pasifik Okyanusu'nun engin sularında yükselen bu muhteşem medeniyet, doğanın acımasız güçleri karşısında çaresiz kaldı. Kıtanın çöküşü ani olmadı. Aksine, uzun bir süre boyunca gerçekleşen olaylar zincirinin sonucuydu. Felaketin ilk belirtileri, Mu'nun dört bir yanında hissedilen hafif sarsıntılar ve artan volkanik aktivite ile kendini gösterdi. Başlangıçta bu olaylara pek önem vermeyen Mi halkı, zamanla durumun ciddiyetini kavramaya başladı. Kıtanın çeşitli bölgelerinde yaşanan toprak kaymaları ve ani su baskınları, yaklaşan felaketin habercisiydi. Mu'nun bilge rahipleri ve bilim insanları, bu olağan dışı olayları anlamlandırmaya çalışıyordu. Antik tapınaklarda gece gündüz süren ayinler ve törenlerle tanrıların gazabını yatıştırmaya çalışıyorlardı. Ancak doğanın güçleri karşısında, Mu'nun ileri teknolojisi bile çaresiz kalıyordu. Felaket doruk noktasına ulaştığında, Mu halkı arasında büyük bir panik yaşandı. İnsanlar, ailelerini ve değerli eşyalarını alarak daha yüksek ve güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyordu. Şehirlerin sokakları, evlerini terk eden insanlarla dolup taşmıştı. Limanlarda ise, gemilere binmek için uzun kuyruklar oluşmuştu. Birçok kişi deniz yoluyla kaçarak hayatta kalabileceğini umuyordu. Mu'nun son kralı Ram'ı, halkına cesaret vermeye ve düzeni sağlamaya çalışıyordu. Ancak her geçen saat, krallığının sonunun yaklaştığını daha iyi anlıyordu. Sarayının en yüksek kulesinden, bir zamanlar görkemli olan şehirlerinin nasıl yavaş yavaş sular altında kaldığını çaresizce izliyordu.
Efsaneye göre Ramu son anlarında halkına şöyle seslendi: "Ey Mu'nun çocukları, sizler yüce bir medeniyetin mirasçılarısınız. Bugün anavatanımız bizden ayrılıyor. Ancak bilgeliğimiz ve ruhumuz yaşamaya devam edecek. Gidin ve bilginizi dünyanın dört bir yanına yayın." Kıtanın parçalanması, korkunç bir gürültü ve sarsıntıyla başladı. Yerin derinliklerinden gelen uğultular, sanki dünyanın kendisi acı çekiyormuş gibi duyuluyordu. Büyük yarıklar yer kabuğunu parçalıyor, bir zamanlar sağlam olan toprak adeta bir kumsal gibi dağılıyordu. Volkanlar ardarda patlıyor, gökyüzünü kül ve dumanla kaplıyordu. Bunun muhteşem şehirleri, tapınakları ve piramitleri birer birer sular altında kalıyordu. Binlerce yıllık bilgi birikimi, sanat eserleri ve teknolojik harikalar, dakikalar içinde yok olup gidiyordu. Okyanus suları, açılan dev yarıklardan hızla kıtanın içlerine doğru akın ediyordu. Mu'nun en yüksek dağları bile artık görünmez olmuştu. Mu medeniyeti, tüm ihtişamıyla birlikte tarihin derinliklerine gömülmüştü. Geride kalan tek şey, okyanus yüzeyindeki dalgalar ve gökyüzünü kaplayan küller oldu. Mu'nun çöküşünden kurtulanlar, dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Yanlarında taşıdıkları bilgi ve kültür, yeni medeniyetlerin temelini oluşturdu. Mısır, Maya, İnka ve diğer antik uygarlıkların kökeninde Mu'dan gelen bu bilgelerin olduğu düşünülmektedir. Bu göçmenler kayıp anavatanlarının hikayesini nesilden nesile aktardılar, böylece mi efsanesi günümüze kadar ulaştı. Mu kıtasının trajik sonu, insanoğluna doğanın gücü karşısındaki kırılganlığını hatırlatan bir ders niteliğindedir. En gelişmiş uygarlıkların bile doğal afetler karşısında çaresiz kalabileceğini gösteren bu efsane, aynı zamanda insanlığın direncini ve yeniden doğma yeteneğini de vurgulamaktadır. Mu kıtasının varlığı ve çöküşü hakkındaki teoriler, yıllar boyunca bilim insanları, tarihçiler ve arkeologlar arasında tartışma konusu olmuştur. Bazıları Mu'yu tamamen efsane olarak görürken, diğerleri gerçeklik payı olduğuna inanmaktadır. Bu tartışmalar, Mu efsanesini daha da gizemli ve ilgi çekici kılmaktadır. Modern bilim, Mu kıtasının varlığına dair somut kanıtlar bulamamıştır. Jeolojik araştırmalar, Pasifik Okyanusu'nda böyle büyük bir kara parçasının son 100.000 yıl içinde var olmadığını göstermektedir. Ancak bu durum, Mu hayranlarını ve araştırmacılarını vazgeçirmemiştir. Onlar, okyanus tabanında yapılacak daha detaylı araştırmaların Mu'nun izlerini ortaya çıkarabileceğine inanmaktadır. Mu efsanesinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi, çeşitli disiplinleri içeren karmaşık bir konudur. Jeologlar, Pasifik Okyanusu'nun tabanının yapısını ve tarihini inceleyerek, büyük bir kıtanın varlığına dair kanıtlar aramışlardır. Okyanus tabanının tektonik hareketleri ve volkanik aktiviteler, bölgenin jeolojik geçmişi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak şu ana kadar elde edilen veriler, bu kıtasının varlığını destekler nitelikte değildir. Arkeologlar, Pasifik adalarında ve kıyı bölgelerinde yaptıkları kazılarda, antik uygarlıklara ait kalıntılar bulmaya çalışmışlardır. Paskalya adasındaki dev heykeller, Moai gibi gizemli yapılar, bazı araştırmacılar tarafından Mu uygarlığının kanıtı olarak gösterilse de, bilimsel topluluk bu yapıların yerel kültürler tarafından inşa edildiğini kabul etmektedir. Antropologlar ve dil bilimciler, Pasifik bölgesindeki farklı kültürler ve diller arasındaki benzerlikleri inceleyerek, ortak bir kökene işaret edebilecek ipuçları aramışlardır. Polinezya, Mikronezya ve Melanezya halklarının kültürel pratikleri, mitleri ve dilleri arasındaki benzerlikler, bazı araştırmacılar tarafından Mu uygarlığının mirası olarak yorumlanmıştır. Ancak ana akım bilim, bu benzerliklerin daha yakın tarihli göç ve kültürel etkileşimlerle açıklanabileceğini savunmaktadır. Mu efsanesi, sadece kayıp bir kıta hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın kökenlerine dair derin bir meraktır. Bu efsane, bizlere kadim bilgeliğin ve kayıp teknolojilerin varlığını düşündürmekte, geçmişimizi daha iyi anlama arzumuzu beslemektedir. Belki de Mu'nun en büyük mirası, insanlığın ortak kökeni ve birliği fikridir. Mu kıtası efsanesi, diğer kayıp kıta ve uygarlık hikayeleriyle de sıkça karşılaştırılmaktadır. Bunların en ünlüsü, şüphesiz Atlantis efsanesidir. Platon tarafından bahsedilen Atlantis, tıpkı Mu gibi ileri bir uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bir felaketle yok olmuş bir ada kıta olarak tasvir edilmiştir. Bazı araştırmacılar, Mu ve Atlantis'in aslında aynı kayıp uygarlığı temsil ettiğini öne sürmüşlerdir. Diğer bir kayıp kıta efsanesi de Lemurya'dır. 19. yüzyılda, İngiliz zoolog Philip Slater tarafından ortaya atılan Lemurya hipotezi, Hindistan,
ve Madagaskar arasındaki biyolojik benzerlikleri açıklamak için öne sürülmüştü. Zamanla Lemuria'da tıpkı mı gibi mistik ve spiritüel teorilerin konusu haline geldi. Bazı teorisyenler Mu ve Lemuria'nın aynı kayıp kıtayı ifade ettiğini savunmaktadır. Mu efsanesi, zaman içinde çeşitli kültürel ve spiritüel hareketleri etkilemiştir. Özellikle New Age akımı içinde Mu'nun yüksek spiritüel bilgeliğe sahip bir uygarlık olduğuna dair inançlar yaygındır. Bu görüşe göre Mulular telepatik yeteneklere, enerji manipülasyonu gibi olağanüstü güçlere sahipti ve evrenin sırlarına vakıftı. Bu inançlar, modern spiritüel pratikleri ve meditasyon tekniklerini etkilemeye devam etmektedir. Mu efsanesi, popüler kültürde de önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Kitaplar, filmler, video oyunları ve televizyon dizileri Mu efsanesinden ilham almaktadır. Örneğin, H.P. Lovecraft'ın korku öykülerinde Mu'ya yapılan atıflar bulunmaktadır. Japon manga ve anime serisi Nausicaa of the Valley of the Wind, Mu uygarlığından esinlenmiştir. Video oyun dünyasında Indiana Jones and the Fate of Atlantis gibi macera oyunları ve efsanesini konu edinmiştir. Mu kıtası aynı zamanda çeşitli komplo teorilerinin de konusu olmuştur. Bazı teorisyenler, dünya hükümetlerinin Mu'nun varlığına dair kanıtları gizlediğini iddia etmektedir. Diğerleri ise uzaylıların Mu uygarlığıyla temas kurduğunu ve onlara ileri teknoloji sağladığını öne sürmektedir. Bu teoriler bilimsel temelden yoksun olsalar da Mu efsanesinin popüler kültürdeki etkisini göstermektedir. Mu kıtası efsanesi, modern arkeoloji ve tarih araştırmalarını da etkilemiştir. Her ne kadar ana akım bilim Mu'nun varlığını reddetse de, bu efsane araştırmacıları Pasifik bölgesindeki antik uygarlıkları daha detaylı incelemeye teşvik etmiştir. Özellikle su altı arkeolojisi alanındaki gelişmeler, okyanus tabanındaki antik yerleşimlerin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Bu araştırmalar, Mu gibi olmasa da, deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalmış gerçek yerleşimlerin varlığını ortaya çıkarmıştır. Mu efsanesi, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasında yer alan tufan mitlerini de akla getirmektedir. Dünyanın birçok kültüründe bulunan büyük sel hikayeleri, bazı araştırmacılar tarafından Mu gibi kayıp kıtaların batışının bir yansıması olarak yorumlanmıştır. Bu yaklaşım, karşılaştırmalı mitoloji çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Günümüzde, Mu kıtası araştırmaları akademik çevrelerde ciddi bir ilgi görmese de, amatör araştırmacılar ve meraklılar tarafından sürdürülmektedir. İnternet forumları, sosyal medya grupları ve özel ilgi toplulukları, Mu hakkındaki teorileri ve fikirleri paylaşmaya devam etmektedir. Bu topluluklar, resmi bilimin göz ardı ettiğini düşündükleri alternatif kanıtları değerlendirmekte ve yeni araştırma yöntemleri önermektedir. Mu kıtası efsanesi, bizlere hayal gücümüzün sınırlarını zorlamayı ve bilinmeyeni keşfetme arzumuzu hatırlatmaktadır. Bilimsel kanıtlar ne olursa olsun, bu hikayesi insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam edecek gibi görünmektedir. Bu efsane, kayıp bilgelik, ileri uygarlıklar ve insanlığın gizli potansiyeli hakkındaki düşüncelerimizi beslemektedir. Sonuç olarak, Mu kıtası efsanesi, gerçeklik payı olsun ya olmasın, insanlığın geçmişine dair merakımızı canlı tutan, bizi düşünmeye ve hayal etmeye teşvik eden bir hikayedir. Bu efsane, doğaya saygı duymamız ve bilgiye olan açlığımızı hiç kaybetmememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Belki de bir gün, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde, Mu'nun sırlarını çözecek anahtarı bulacağız. Zamana kadar, bu büyüleyici efsane, insanlığın hayal gücünü beslemeye ve bizi bilinmeyene doğru yolculuğa çıkarmaya devam edecek.